Bekleyelim, arkadaşlar katılsınlar Onur. Biraz bekleyelim. Tabii. YouTube sonra bütün takipçilere herhalde bildiri gönderiyor değil mi Evet, Bilal abicim? evet. Bir kısmı az bir arkadaş gelmiş. Mesela bana şimdi geldi Bilal Özcan canlı yayında diye. Ben onu görür görmez seni hemen izliyorum. Ah canım benim. Evet, o şekilde. O şekilde, aynen o şekilde. Evet, mesajlar da geliyor. Emine Yıldız hoş geldin. Banu Kavaş hoş geldin. Naile merhaba. Garaba selamlar. Garaba FK Azerbaycan. Peki Ruksera, Miran, Lorena. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sevgili Onur Akay ile birlikteyiz. Ünlü sanatçı ve yazar Onur Akay kardeşimle bir canlı yayında da huzurlarınızdayız ve konuşacak çok konu var. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ilgili Onur Akay'ın son 3 günde edindiği bazı ilginç ayrıntılar var. Onur Akay'ın telefonları hiç susmadı. Onun dönem içinde yaptığı açıklamalar, çeşitli açıklamalardan sonra konuyla ilgili olan önemli şahıslar kendisine ulaşıp aslında öyle değildi de böyle söylemleri yaptılar. Onur Akay biraz sonra o konuyu konuşurken ilginç açıklamalar yapacak arkadaşlar ve çok şaşıracaksınız. İnanın bana hiç duymadığınız gerçeklerle karşılaşacaksınız ve çok şaşıracaksınız. Sevgili Onur Akay beni arayıp da her gün 2-3 kere konuşuyoruz. Bazı ayrıntılardan söz ettiği zaman ya o da mı aradı? Hakikaten o da mı bunu söyledi falan diye ben bile şaşırdım. Kimler bu işin peşinde koşuyorlar. Sizler de şaşıracaksınız. O konudan önce magazin dünyasında bazı ilginç gelişmeler var. Önce Onur Akay'a hoş geldin diyelim. Sevgili Onur Akay, kusura bakma kaptırdım gidiyorum. Hoş geldin. Nasılsın? İyi Hoş misin? bulduk. Senin bu güler yüzünü görmek hepimizi çok mutlu ediyor. İyi gördüm seni. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Bilal abicim. Ben de sana, seni takip eden çok değerli izleyicilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Herkese güzel bir hafta sonu dilerim. Çok hoş. Ufaklık ne yapıyor Onur? Çok tatlı bir köpeği var Leo, Akay'ın. Evet, ne yapıyor Leo? Nasıl? İnşallah sütçü gelmez. Bizim burada bir sütçü var. Evet. At arabasıyla geliyor. Kapıyı da kapatmadan canlı yayına girmişim. Eğer gelirse zaten yayına atlayacaktır. Hadi. Çok tatlı, çok iyi. Tatlı, iyi değil mi? Evet. Çok tatlı olan bir başka kişi var. Bu çok ünlü, herkesin çok sevdiği bir ünlü Hande Erçel. Hande Erçel, Hakan Samancı ile birlikte Lübnanlı ünlü bir modacının evladının düğününe katıldı. Ne kadar sıcak görüntülerdi değil mi o düğünden izlediğimiz? Hande Erçel değil mi Bilal abicim? Evet, evet. Evet, yani gelinden daha da güzel olmuş diyebilirim. Çok güzel. Yani parlayan bir yıldız gibiydi gördüğümüz görüntülerde ve dediğin gibi son derece güzel, zarif bir hanımefendi. Sen Çok güzel. evet, Arap kültürünü de bilirsin. Araplara hiç konser verdin mi, şarkı söyledin mi? Onların düğünlerine, eğlencelerine. Verdim Bilal abicim. Çinlilere de verdim, Araplara da. Araplar bizim müziğimize yakın. Yakın. Onu söyleyeceğim. Keyifle dinliyorlar. Özellikle Mersin sahnelerime çok geldiler. Çok geldiler. Yani Ancak evet. Çinliler çile bülbülüm çile istedi hep benden. Aa, öyle mi? Anlamadan. Anlamadan. Belki de orada e, çileyi çok uzattığım için hoşlarına gitti. Bilemiyorum. Böyle herkes Türkler Allah deyince belki hoşlarına gitti. Ama Araplar zaten kültürümüze çok yakın. Çok yakın. O Bizim arabesk sanatçılarımızın birçoğu bestekar değil Bilal abi. değil mi?
Değil. Ben bu konuyu çok araştırdım. Bu konuyla ilgili de bir gün özel bir yayın yaparız. Birçoğu Arap ülkelerinden şarkılar çalmış. Doğru. Doğru. Bu konuda çeşitli iddialar da gündeme geldi zaman zaman ama sen bir akademisyen olarak bu konuyu mutlaka enine boyuna araştırmışsındır. Ve bu konuyu şunun için açtım. Dün akşamki o düğün görüntülerinde bizim düğünlerden bir farkı yok. Hani bizim lüks otellerde yapılan görkemli düğünlerimizden bir farkı yok. Sahnede gelin damat etrafında onun yakınları hep birlikte sanatçıyı da aralarına alarak ne güzel eğleniyorlar. Değil mi? Yani ve Hande Erçel de orada o güzel endamıyla, güzel vücuduyla oynarken, eğlenirken görüyoruz. Hakan Sabancı da iyi alıştı Hande Erçel'le bu ortamlara katılmaya. Ne dersin? Bilal abicim ben de biraz internette problem var herhalde, donuyor. Evet. Tam son sözünü alamadım. Hakan Sabancı diyorum iyi alıştı. Önceden snob bir delikanlı olarak görmüştük kendisini. Adeta bir heykel gibiydi. Yani hiç duygularını da belli etmeyen bir Tabii. adamdı. Ama şimdi o dün akşamki çılgın eğlencede bile orada sahnede oynuyor, göbek atıyor, o da katılıyor filan. Hande Erçel onu biraz değiştirdi değil mi? Tabii bugün 19 Temmuz Evet. 2025 Bilal abicim, cumartesi günü. Size onlara çok yakın bir, yani aileye çok yakın, Sabancı ailesine. Kaynaktan öğrendim ben bunu. Zaten belli de ediyorlar. Kesinlikle evlenecekler, söyleyeyim. Çok yakın. Öyle mi? Yani Evet, artık Hande Erçel'i çok seviyor. Yani baya büyük bir aşk yaşıyormuş. Aile bazı bu Barış Arduç'la olan film ve dizi, iki film ve dizi var biliyorsunuz. evet. Bazı görüntülerden rahatsız olmuş. Aslında bazı şeyler de ona söylemişler. Tabii evlendikten sonra Hande Erçel belki daha başka davranır. Kendisine çeki düzen verir evlendikten Tabii sonra. yani zaten çok Dondun. Evet, evet geri geldin. E, Evlendikten sonra Hande Erçel dizilerde, filmlerde, senaryoda da çok daha dikkatli olur diyorduk en son. evet. Evleneceklerine kesin. Bir de Evet. Onur Akay'ın interneti gidiyor geliyor. Onur Akay internetin gidiyor geliyor. böyle bilemedim. E, Kendi internetim açık. Bundan sonra aşağı katta canlı yayına gireyim bari. Öyle mi? Cep telefonunun internetinden mi yapıyorsun? Evet. Anladım. Peki evleneceklerine kesin gözüyle bakıyorsun öyle mi? Yakınlarından aldığın. Bakıyorum Hande Erçel hatta Hakan Sabancı eleştiriler nedeniyle Bilal abicim kendisine bir hoca tutmuş. Hande Erçel bu sıralar oyunculuk dersi de alıyor. He. Oyunculuk dersi için Hakan Sabancı. Peki hoca tutmuş. E, Sence oyunculuğunu geliştirir mi bu girişim? Ne diyorsun? Geliştirir. Hangisi oyuncuydu ki Bilal abicim? Çoğu best moduldan, işte güzellik yarışmalarından, tiyatrocular hariç. Yani konservatuvarın tiyatro bölümünden gelmiş kişiler zaten onlar oraya sınavla girmiş, büyük eğitim almış, büyük hocalardan dersler alarak gelmiş kişiler. Ama Hande Erçel gibi güzelliğiyle veya best moduldan gelmiş kişiler usta oyuncuların setteki onlara öğretileriyle geliştiler. Bazıları da kendini eğitim olarak çok geliştirdi. Alması şart.
Ve Hatta almaya başlamış. Ben bunu yeni duydum. Hocası da çok ünlü biri ama şu an o ismi vermemem gerekiyor. anladım. Bu da enteresan bir bilgi ama evleneceklerini onların çevresinden duymuş olman bu işin ciddi bir yola girdiğini gösteriyor. O zaman Hande Erçel'le Hakan Sabancı'nın bir nişan geleneklerimize göre bir nişan yüzüğü takmaları gerekir öncelikle, değil mi? Tabii zaten e, söz yaptığı şey söz değil de evlilik teklifi. Evlilik teklifi 2 kere yapılmış. 2 kere yapılmış. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O zaman belki de bu yaz bitmeden bir düğün yaşarız onlarla ilgili, değil mi? Evet, geçen sene de Bilal abicim canlı yayın yaparken e, yıl sonuna doğru hatta erkene bile çektiklerini ben sizin canlı yayınınızda ifade etmiştim. Fakat Sabancı ailesi 2025'e bırakmak demiş. Yani sebebini bilmiyorum. Anladım. Peki Onur Akay, Onur ilginç bir konu daha var. Şarkıcı Bengü'nün söylediği "ahtapot kadınlar" ifadesi sosyal medyada tartışılıyor. Evli erkeklere takılan, saman altından su yürüten ahtapot kadınlar var. Çok arkadaşça görünüp "ben senin kankanım" deyip evli erkekleri sarıp sarmalıyorlar. Sence de sen ünlüler dünyasında çok faal bir kişisin. Hem sanatçı olarak hem arkadaşlıklar, dostluklar olarak. Böyle mi sence de? Ahtapot kadınlar var mı? Var tabii. Son zamanlarda en çok da Mert Ramazan Demir'in yanında var. Aman Allah'ım, ne diyorsun? Ne, Tabii Bengü herhalde bu aralar Fahri Evcen'le dostluk yapıyor. kimin beyi? Pardon. Kim? Fahri. Bengü Ha, Bengü. Bir daha söyle. herhalde Fahri Evcen'le dost oldu sanırım. Bengü için diyorsun. Evet. Fahriye de öyle düşünceleri vardır da çok şaşırdım okuyunca haber çıkınca. Fahri Evcen de aynı düşüncelere sahip bir oyuncumuz. Doğru söylüyorsun. Hatta Fahri Evcen evine kadın almaz. Yani kadın almaz derken kadın arkadaşlarını, kadın akrabalarını dahi evine almaz. Sırf bu yüzden. Öyle değil mi? Yıllardır konuşulan bir şey. Evet. Evet. Ahtapot kadınlar çok tehlikeli olsa gerek. Yani Bengü benim başıma bir şey gelmedi ama diyor çevremden duyduğum, bildiğim olaylar var diyor. Eee, Yuva yıkan kadınlar bunlar aynı zamanda, değil mi? Yani ahtapot kadınlar yüzünden sadece ünlüler dünyası değil, gerçek hayatta da yaşanan bir şey bu, değil mi? Tabii tabii. Yani sadece ünlüler dünyasında değil Bilal abicim. Bazı dizilerde böyle kötü kadın rolünde oynayanları izleriz. Gerçekten gerçek hayatta var öyle kişiler. Var ve yuva yıkan Ama kadın. hiçbir zaman mutlu olamıyorlar. Evet. Erkekler de kolay kandırılıyorlar sanki, Onur Akay. Evet, He? o doğru. Değil mi? Evdekiyle yetinsene, çoluğunla, çocuğunla, ailenle mutlu olsana. Değil mi? Neden dışarıdakine bakarsın? Eee, Sevgili Onur Akay, biraz sonra Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu konusunu konuşacağız. Pek çok eee, soru geliyor altyazılarda da. Ama ben bir de dikkatimi çeken bir başka çiftten söz etmek istiyorum. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal. Çeşme'de ailece tatil görüntülerini gördün mü? Eee, Ne kadar güzel bir dörtlü, değil mi? 2 tane evlatları var. Biri 5 yaşında, diğeri 3 yaşında. Çocukları oldu. 9 yıldır evliler. Yani ünlüler dünyasında böyle görüntülere hakikaten eee, özlem duyuyoruz. Çünkü mutlu dediğimiz çiftler bir bakıyorsun ayrılıyorlar. Bir bakıyorsun yılların yuvaları, Arzum Onan mesela, Mehmet Aslantu yıkılıveriyor. Ama Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, sence bunun sırrı ne? Onların
özünde değil ama ünlüler dünyasında mutluluğu sürdürebilmenin sırrı nedir Onur sence? Onur Akay, Bilal abicim, evet, duydun mu en son söylediğimi? evet, evet. Yani bunun sırrı ne diyorsun değil mi Bilal abicim? Evet. Saygı. Kenan İmirzalıoğlu çok saygılı biri. Hmm. Ben Tanıyor. Sinem Koban'ı tanımıyorum ama Kenan İmirzalıoğlu'nu e, yani duyuyorum, tanıyorum. Çok nadiren aynı ortamlarda bulunduk. Çok saygılı, çok beyefendi. E, Ondan dolayı birbirine demek ki Sinem Kobal da saygılı. Sevgi zaten aşkla başlamıştır. Ondan sonra da birbirine saygı duymak çok önemli. Çok önemli değil mi? Saygıyı kaybetmemek lazım. Tabii. Aslında Arzu Monan'la eşi de birbirine öyleydi. Hatta ayrılırken de çok bence güzel ayrıldılar değil mi Bilal abicim? Evet evet, birbirlerini hiçbir zaman kötülemeden, birbirlerinin Evet, evet, evet. aleyhlerinde hiç konuşmadan, değil mi? Evet, Kıvanç Tatlıtuğ da öyledir. Kıvanç da öyle. Karısıyla Çok saygılıdır. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ da Besmodul'dan, Kenan İmirzalıoğlu da Besmodul'dan geldi. Kendilerini çok iyi yetiştirdiler. E, Yani her anlamda yetiştirdiler. Can Yaman da Mert Ramazan Demir de bu abilerine örnek almalıydı. Hadi Can Yaman artık başka yönlere kaydı. Zaman geçti ama Mert Ramazan Demir için hiçbir şey geç değil. Can Yaman koptu gidiyor. Can Yaman Evet, durdurana aşk olsun. Can Yaman kendini dağıttı maalesef. Peki bir de Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu konusuna geçmeden önce senin fikrini merak ettiğim bir başka ilginç magazin gelişmesi daha var. Ayşe Barım, evet, Ayşe Barım Mart ayından beri tutuklu biliyorsun. ID iletişimin sahibi ve Türkiye'nin en ünlü oyuncuları ona bağlıydı. Yaklaşık 60 oyuncu. Ancak birer ikişer kopuyorlar ID iletişimden. Yıllarca birlikte para kazandılar. Yıllarca şöhretlerine şöhret kattılar Ayşe Barım'la beraber. evet. Ee, Mesela en son Pınar Deniz, Fahriye Evcen, Bergüzar Korel Ayşe Barım'dan ayrıldılar. Ee, ID iletişimi takip etmeyi bıraktılar. ID iletişimden koptular. Daha önce Hazal Kaya, Ali Atay, Cansu Dere de ayrılmıştı. Ne diyorsun? İnsanlar vefasız mı yoksa herkes kendi yolunu çizmeye mecbur mu hissediyor kendini? Bence mecbur hissediyor. Hmm. Şimdi Bilal abicim, Ayşe Barım aslında bu piyasanın şöyle söylemek istiyorum. Bu piyasanın mafyasıydı. Hmm. Yani onu yanlış sebeple içeri aldılar. Gerçi tabii bu sebeplerle içeri alınmaz. Mesela e, ne olabilir, nasıl söyleyebilirim? Reklam pastasından e, pay alma, rakip medya gruplarını çökertme gibi birçok şeyler yaptı ama. Ayşe Barım. Biraz Evet, rekabeti ortadan kaldırdı. Haksız rekabeti e, yaydı yaptıklarıyla, değil mi? Yani söylenen buydu zaten. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kurumu soruşturma açmıştı bundan dolayı. evet, E, Kendi oyuncularını sürekli olarak yapım şirketlerine kanalize ediyor. Başka oyunculara hayat hakkı tanımıyor. Dolayısıyla adil rekabeti ortadan kaldırıyor şeklinde. Ama tam bu konular konuşulurken birdenbire gezi olaylarından dolayı evet. tutuklandı. Peki, Hiçbir şekilde gezi olaylarında evet, e, niye böyle oldu acaba?
Yani tabii ki devletin bu arada Onur tekrar internetin internetinde bir sorun var. Bir kopukluk yaşadık. Ona evet, Evet, evet. geri geldin. Bu arada şimdi onda kalan oyunculardan en çok öne çıkan isimler birkaç tane. Hande Erçel mesela onda yine. Onlar Serenay Evet. Sarıkaya, Ayşe Barım'la devam ediyor. Aslı Enver, Ezgi Mola, Mert Yazıcıoğlu, Sinem Kobal. Ne diyorsun? Onlar da zaman içinde kopabilirler mi? ID iletişimden. Onur sesin gitti. Bilal abicim şu anda geliyor mu? Evet, geliyor. Kesinlikle kopabilirler. Yani her zaman aynı şeyler devam etmiyor. Başka yapım şirketlerine geçebilirler. Başka teklifler alınabilir. Fakat oyuncuları şimdi öyle o pastadan şimdi pasta herkes de paylaşmadı. Sadece kendi oyuncuları paylaştı. Onun için de onlar onu yalnız bırakmıyor. Oyuncular Gördük zaten. Mahkeme salonuna hepsi birden gittiler. hepsi birden gittiler, ağladılar. Serbest bırakılsın diye röportajlarında söylemlerde bulundular. Gazetecilerle yaptıkları röportajlarda. O ağlayanlar bile ID iletişimden zamanla kopabilir. Bu tutukluluk hali uzun sürerse, değil mi? Peki Bilal abicim, birçok yapımcı var Türkiye'de. Bir tanesine böyle bir şey olsa yani çok nadiren yanlarına giderler. E, Demek ki burada bir şey var, yani bunu anlamak lazım. Yani Ayşe Barım'la ilgili bir şey var diyorsun. Peki, Evet. Yani tutuklanma sebebiyle ilgili değil. O gezi olaylarında da aslında hiç öyle şeyleri yoktu. Ben o konuyu çok iyi biliyorum, o dönemi. Öyle bir şey yoktu. Fakat e, neden dolayıysa o şekilde tutukladılar. Aslında tutuklanma sebebi yanlış. anladım. Peki, Oradaki oyuncuların hepsi kendi isteğiyle Gezi Parkı'nın savunucusu oldu. Tweet attılar, Taksim'e çıktılar, yürüdüler falan. Ayşe Barım'ın arzusuyla değil. anladım. Sevgili Onur Akay, peki Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili gelen pek çok soru var ve ne zaman yapacaksınız, ne zaman konuşacaksınız o konuyu diye. İstersen o konuya geçelim ve Tabii. sözü sana bırakıyorum Onur Akay. Evet Bilal abicim, Mert Ramazan Demir hariç herkes aradı beni. Anlatır mısın lütfen? Zaten sana da anlattım. Şimdi ben bir paylaşım yaptım dün Zeynep Öztürk'le ilgili. Evet, Tabii çok önemli bir kaynaktan geldi. Şimdi kim olduğunu onu söylemeyeceğim ama diğer arayanları bugün canlı yayında açıklayacağım. Zeynep Öztürk ile ilgili kaynak çok sağlam. Ben sana söyledim Bilal abicim, sen biliyorsun. çok önemli bir kaynak. Evet, ve ben de paylaştım. Gerçi gözlük bile benziyor. Yani o kadar da böyle kaynak sağlam olunca çok incelemedim ama o da değilmiş. O da Ve değilmiş. beni kendisi aradı, konuştuk. İngiltere, Hatta ne dedi? Londra'dan, Ben buraya not da. değil mi? Londra'dan aradı. Londra'dan, evet. Ne dedi? Yani benim alakam yok. O oyuncuyla herhangi bir tanışıklığım, yan yana gelmişliğim yok dedi. Tamamen benzerlikten olan yanlış bir şey dedi. Sosyal medyada çıkmış ama Onur Bey kaldırırsanız çok mutlu olurum dedi. Bu benim kişilik haklarımı ihlal ediyor dedi. Ben de tabii ki dedim. Hatta dedim yarın da Bilal Özcan'la canlı yayınım var akşam. Kaynağımı da kendisine ilettim. Ve Bilal Özcan'ın canlı yayından da yanlışlık için, o paylaşım için özür dilerim sizin için. Dileyeceğimi söyledim. Buradan da özür diliyorum. Çok kibarsın.
Evet, Zeynep Öztürk'le ilgili Onur Akay bir duyum aldı. Çok önemli bir kaynaktan aldı değerli izleyenler. O kaynağın kim olduğunu elbette kaynağı olan saygısından dolayı Onur Akay söylemek istemiyor. Ama önemli bir kaynak olduğunu ben de söyleyebilirim. Dolayısıyla kendisinin söylediği gibi güvenerek bunu açıkladı. Ve ben de Onur Akay bunu öğrendiği saatlerde bir başka önemli kişiden, o kişi Mert Ramazan Demir'le öpüşen kişi Zeynep Öztürk'tür diye bir duyum almıştım. Onur'a da söyledim. Ben de aynı duyumu aldım diye. Demek ki ama Zeynep Öztürk Londra'dan, İngiltere'den arayıp da Onur Akkay'ı benim bu konuyla ilgim yok, o kişiyi, o oyuncuyla yan yana bile gelmedim, tanımıyorum dediği için bunu doğru kabul ediyoruz, bu söylemi. Ve onun olmadığını, Zeynep Öztürk olmadığını buradan açıklıyoruz. E, Demek ki Zeynep Öztürk bilinsin isteyen birileri vardı. Birileri onun bu konuyla ilgili isminin geçmesini istediler ve çünkü sosyal medyada da sonradan duydum, çok geçmiş o kişi Zeynep Öztürk Şimdi diye. Evet, Bilal abicim aşağıda yazıyorlar. Zeynep Öztürk bir magazincinin yakını olduğu için saklıyorsunuz diyen biri biraz önce geçti okudum. evet. Ben kendisine de sordum. Bir magazincinin yakını mısınız dedim. Hiçbir cevap vermedi. Vermek istemedi. O kişinin Evet. ismi geçsin istememiş olabilir ama yani anlıyorum orada. Hatta benim kaynaklarım benimle dalga geçiyor diyenler falan da var ama aslında benim kaynaklarımla e, başka kişiler dalga geçiyor. He. Yani şöyle bir şey, nasıl söyleyebilirim onu? Yani başka türlü yönlendiriyorlar. Peki ben burada biraz sana yön vereyim o zaman. Sen Zeynep Öztürk'le ilgili bu paylaşımı, bu haberi, bu yazını yayınladıktan sonra seni Mert Ramazan Demir'in çevresinden, çok yakınından birisi aradı. O konuyu açıklamak ister misin? Anlatmak ister misin? O kişi Evet, ismini vererek. tabii açıklamak isterim. Bir saniye. Görüntüde bir sorun mu var acaba? Evet, görüntü sana dönsün. Evet, tamam. Evet, Onur Akay'ın şimdi anlatacaklarını çok dikkatli dinleyin lütfen. Evet Onurcuğum, seni dinliyoruz. Mert Ramazan Demir'in yakın arkadaşlarından. Ben kendisini e, sosyal medyada fanların paylaşımıyla duydum. Yasir Bey aradı. En yakın arkadaşı. Evet, mesela ben Zeynep Öztürk'ü yazmıştım. Evet, Bu bilgileri nereden alıyorsunuz Onur Bey dedi. Vallahi dedim kaynak veremem ama dedim e, aldığım kaynaklar önemli bir yerden dedim. Şöyle bir şey dedi, yani yalanlamadı, o Zeynep Öztürk değildir falan demeden sadece şöyle dedi, benim adımı geçirmezseniz, yazmazsanız çok sevinirim dedi. hmm. Benim adımı Herhalde kendisine bayağı böyle yazanlar var ondan dolayı. Ben de pek öyle bir adını da geçirdiğim yok. Birkaç kere yazılarımda belki geçmiştir. yani Yasir, bizi izleyenler de Mert Ramazan Demir'in hayranları da iyi bilir. Mert Ramazan Demir'in kankası. Bir Ali diye bir arkadaşı var. Bir de Miray menajeri Miray Kaya. Bu dördü ayrılmaz dörtlü. Her yere birlikte gidiyorlar. Yurt dışına da her yere birlikte gidiyorlar. Şimdi evet Bilal abicim bir de Evet, e, yine başka bir kaynaktan yapım içinden bana ulaşan biri de kişinin Alisa Hatice Erözer olduğunu söyledi. evet, Yani o kızın Mert'le görüntülenen hanımefendinin Alisa Hatice Erözer olduğunu da söyleyen oldu. Fakat e, bir de tabii sonra da devam etti beni arayanlar Bilal abicim. evet. Sonra kim aradı? Ben anlatmaya devam edeyim mi? Tabii seni dinliyorum. Evet.
yazarı, biliyorsunuz Budayıcı. Budayıcıoğlu. Evet. Kendisi beni aradı. Torunum değil dedi o kız. Yani hani Mert'le görüntülenen. Evet. Zaten ben başka bir isimler yazdım dedim. Onu söyleyen bir magazin programıydı. Evet. Biz öyle bir iddiada bulunmamıştık. Fakat Zeynep Öztürk bana çok sorular sordu. Gülseren Budayıcıoğlu sana Mert Ramazan Demir'le öpüşen, görünen kız benim torunum Zeynep değil, benim torunum değil dedikten sonra sana Çok ilginç Bilal abi. İsimler Zeynep birbirlerine benziyorlar. Ne kadar ilginç. Ben bunu roman mı yapsam, ne yapsam, bir kitap yapsam. Afra ile Mert'in hayatını yazayım vallahi. çok okunur. Çok okunur. Gülseren Budayıcıoğlu sana diğer Zeynep'i mi sordu ısrarla? Evet. Niye sorar? Yani bilgiler sordu. O nerede yaşıyor? Ne işle uğraşıyor? Zaten başka bir şeyler de sordu falan. Ben kendisiyle ilgili bilgi sahibi değilim dedim. Sonra telefonu kapattık. Birçok soru sordu ama nedense. Yani bu soruları ortağı Onur Büyükatama sorsa daha isabetli bir şey yapmış olmaz mı? Çünkü Mert Ramazan Bence Onur Büyükadam'ın hiçbir şeyden haberi yok. yok mu diyorsun? Yok mu diyorsun? Emin misin? Belki de Gülseren Hanım onun için sordu. Belki de Çünkü benim paylaşımımla onlar da acaba o mu dediler. Aslında Zeynep Öztürk değil. çünkü Zaten bana kendisi açıklama yaptı. çünkü Diğer kız da değil. Ben o kıza da ulaştım. Alisa Hatice Erözer de değil. değil. Zaten e, Budayıcıoğlu da benim torunum. Orada görüntülenen kız benim torunum değil dedi. Niye Onur Büyükatama sorsunlar dedim biliyor musun? Gülderen Budayıcıoğlu. Ee, Bu Onur Büyükatam'ı da ilgilendiriyor. Çünkü başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu şu anda Onur Büyükatam'ın oyuncusu değil mi? Onun yapımında onun Tabii. büyük bir kazanç beklediği, büyük bir e, izlenme oranı, izlenme payı beklediği e, yeni dizisinin starı Afra Saraçoğlu ve Afra Saraçoğlu şu anda sette çok üzgün. O konuda aldığın duyumları soracağım sana. Sette başrol oyuncusu çok üzgün olursa, düşük profil, düşük fizik, düşük moralle çalışırsa bir haftadır bu elbette yapımcının hemen dikkatini çeker. Hemen orada herkes Tabii. adamı söylerler. Yani ve dolayısıyla neden böyle oldu? Niye böyle oldu? Mert'in o yanındaki kız kimdi? Araştırmıştır onun büyük adam ve her şeye vakıftır. Yok vallahi onlar da bana sorarak bilgi almaya çalışıyorlar sanırım. Ben fakat o kızın yani görüntülenen kızın Bilal abi yakınları beni aradı. Beni Rusya'dan çok arayan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu seven fanlar var. Fakat onların bu konuda bilgisi yok. Bu kızın yakınları beni aradılar. Bir WhatsApp üzerinden dakika, Rusya'dan. bir dakika. Sevgili Onur Akay şu anda lütfen kendinizi Onur Akay'ın anlattıklarına verin. Lütfen şu yazı yazmayı bir ara verin. Onur Akay şimdi e, öyle ilginç bir şey söylüyor ki dikkat ettiniz mi ne söylediğini anladınız mı? Onur Akay dedi ki Mert Ramazan Demir'le öpüşürken yakalanan kızın yakınları beni aradı dedi. Böyle bir şey daha evvel duymuş muydunuz? Onur Akay devam et lütfen. Evet, biz yakınlarıyız dedi kızın. Yazdıklarınızın hiçbiri doğru değil. Kız Slovakmış Bilal abicim. Slovak Cumhuriyeti oluyor herhalde değil mi? Slovakya. Evet, Slovakya. Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti. İkiye bölündü ya Çekoslovak, Evet, Slovak. Slovakmış öyle mi? Kız, evet, kızın yakınları ne dediler? evet.
sana? Hiç yani orada söylendiği gibi bir manken veya ülkede meşhur da biri değil dediler. Evet. Yani Slovakya'da tanınan biri değil dediler. Tanınan biri değil. Sıradan. Türkiye'ye çok gidip gelen biri dediler. Nereye? Çok yakınları, akrabaları. Nereye gidip gelen? Türkiye'ye çok gelip gidiyormuş. Türkiye'ye ve İngiltere'ye de çok gidiyormuş. Evet. Ee, Zaten İngiltere'ye yerleşmeyi de düşünüyormuş. E, çok. Dil kursunda şimdi hani bir görüntü, orada da görüntü verdiler ya tenis maçından. Evet. Evet, evet. Ben sonra o konuyu araştırdım ve tenis hocası olduğu söylendi. Afra Saraçoğlu'na da öyle söylenmiş. Pardon, tenis diyorum. İngilizce hocası. İngilizce hocası olduğu söylenmişti. Evet. Yani dil okulundaki hoca olduğu söylendi o kızın. Evet. Dil okulunda Mert Ramazan Demir'le öğrenci olan bir Slovakya'dan gelen bir kızmış. Evet. Bunu isteselerdi, bu kızla Mert Ramazan Demir'in beraber olmasını isteselerdi, yanındaki menajeri Miray Kaya, sana benim ismimi verme abi diyen yakın arkadaşları, yakın arkadaş ve çevresi engelleyebilirlerdi, önleyebilirlerdi. Ya Mert yapma, Afra ile aranda ne var? Hani bir küslük mü var, bir şey mi var? Ama ne olursa olsun siz yıllardır, 3 yıldır berabersiniz. E, Bu kızı bırak, bu kıza hiç takılma, görüntü verme diyebilirlerdi. Ama Miray Kaya'nın Afra'yı hiç sevmediği ve 3 senedir hiç takip dahi etmediği, dün de ben de yayında söyledim bunları. E, Miray Kaya'nın Afra'nın iyiliğini istemediği, Mert'in menajerinin, bu konuş zaten. E, Dün bir arkadaşım söyledi, Bilal abi dedi, Miray Kaya dedi, Afra'yı hiç takip etmedi, etmiyor ama dedi, şeyi dedi, e, Mert Yazıcıoğlu'nu takip ediyor biliyor musun dedi. Ya ne kadar Ne kadar ne kadar yani Mert Ramazan Demir'in, senin starının, sana para kazandıran oyuncunun düşmanını takip ediyorsun. Ve Mert Ramazan Demir'in de buna bir şey dememesi enteresan değil mi? Onur. Mert Ramazan Demir'de biraz böyle çok dikkat etmiyor hiçbir şeye. Allah Allah. Evet, biraz o yönü varmış. Ben duyuyorum bazı yerlerden. Böyle her şeyle pek yani nasıl söyleyeyim, konsantre olmuyormuş Bilal abicim her şeye. Ama altını Yani oya. ilgilenmiyormuş pek öyle şeylerle. Fakat Afra'ya çok aşıktı. Afra da Mert'e çok aşıktı. Şimdi Yasir'den bahsettik ya, Mert'in arkadaşı Yasir Bey'den. Evet. Yani kızı ayarlayan Yasir diye çok yazılıyor sosyal medyada. Aslında Yasir Bey değilmiş. Yasir yani Orada tanışıyorlar. öpüştüğü kızı ayarlayan Yani Yasir Bey'in ayarladığı bir kişi değil. Dil okuluna o da geliyor Mert gibi. o kız da geliyor. Evet. Hmm. Ama Türkiye'ye gelişim tabii o konular biraz değişik. Yalnız Miray Kaya menajeri basına bildiren. Yani orası da zaten şöyle. Orayı da anlatayım. Evet lütfen. Benim size bütün canlı yayınlarda, köşe yazılarımda anlattığım her şey zaten çok önemli kaynaktandı. Şimdi isimleri de veremiyorum. Nasıl söyleyeyim? Hepsi doğru Bilal abicim. Ayrılmamışlar öyle askerden önce. Birbirlerini takipten çıkmışlardı ya Afra ile Mert. Evet. Evet, evet. Aslında ayrılma falan yok. Benim son anlattığım İngiltere'de olsun, e, Yunanistan'da, ondan sonra Afra yurt dışına gitti biliyorsunuz. Mert de oradan tekrar Paris'e geçti. Orada olsun, e, İstanbul'da tekrar gelip şeye gittiler. Evet. O tekneye. Evet. Her zaman gittikleri ilk görüntü verdikleri hatırlıyorsunuz. Tabii. Birinci sezondan sonraki.
Aynı yere gittiler. Bundan 2 ay evvel. 1,5 ay. Aynı yere. 1 ay önce, evet. Sonra maç vardı. O tenis maçı. Mert Ramazan Demir tekrar Londra'ya, İngiltere'ye gidiyor. Maçı izlerken de işte öyle bir görüntülenme oluyor. Bunların hepsini yapan, oradaki görüntüleri, yani orada kim çekecek de onları atacak? Orada Türk basını var mı? Yok. Herkes maçla ilgileniyor. Evet. Hepsini düzenleyen Miray Kaya. Menajerim diyorsun, öyle mi? Tabii. Sonra Türkiye'ye geliyorlar. İşte yine benim anlattığım, sizin canlı yayınınızda olsun, yazılarımda yazdım. Şeyde, karavanda görüştüler demiştim. Hatırlıyor musun Bilal abicim? En son. Evet, evet. Biliyorum, en son bu şey Pera dizisinin çekimlerinde. Evet, Pera dizisinin çekimlerine geliyor Mert Londra'dan gelince Afra'yı ziyareti. Afra'nın Evet. görüşüyorlar. Evet. Ve sonra gidiyor. Fakat Evet, Ege'ye. evet, e, kız Türkiye'ye kendisi çıkıp gelmiş. Yani aslında Mert ona aşık falan olmamış. Günübirlik, böyle nasıl söyleyeyim, İngiltere'de herhalde artık, bana Mert Ramazan Demir fanları kızacak ama bu da kötü bir şey tabii. Afra'yı aldatmış oluyor yani. Ne diyelim? Öyle, Orada artık gününü geçirdi belki, gönlünü eğlendirdi ama kız da çıkmış birden Türkiye'ye gelmiş. Ona kız aşık. kızım. Kızın akrabalarının bana söylediği bu. Kız çok aşık oldu sizin Türk oyuncuya dediler. Evet. Mert Ramazan Demir'in Sarıyer'deki evinde de kaldığı söyleniyor bu kızın. Böyle hafif hafif Türkçe bilen bir kişi. Evet. Bazı anlamadığım şeyler oluyor mesela. Bana yazıyorlar. Ben de şeyden, Google Translate'ten çevirerek anlaşabildik. Seni arayan kızın akrabası için söylüyor. Biraz Türkçe biliyor. Rusya'dan da arayanlar biliyor. Evet. Yani tabii e, bu anlattıkların çok enteresan, çok ilginç. Bu arada Afra Saraçoğlu Neslişah Helvacı'yla en yakın kankasıyla, arkadaşıyla geçen gece görüntülendi. Neslişah Helvacı'nın önemli dergilerde yönetmen olduğunu biliyoruz. Genel yayın yönetmeni olduğunu biliyoruz. Esquire dergisinde bir yazı yazdı. Wimbledon tenis turnuvasıyla ilgili orasının bir spor turnuvasından çok İngiliz kültürünün yansıması olduğunu, kortuyla, sporcusuyla, tribünlerdeki insanlarıyla, insanların giyimi, taktığı gözlük, saat markasıyla ve kiminle oturduğuyla değer bulduğu, sosyal kodların korta yansıdığı bir İngiliz geleneği olduğunu yazdı. Wimbledon'ın. Bu yazıyı dikkatlice okursanız ismini vermeden Mert Ramazan Demir'i gömdüğünü, Mert Ramazan Demir'e gönderme yaptığını, yani sen o salaş kıyafetinle oraya gittin, kimle oturduğun bile belli değil yanındaki demek istiyor. Orası diyor İngiliz kültürünün 1800 bilmem kaç yılından beri yapılan, İngilizlerin çok önem verdiği aristokrasinin bir gösteri alanı orası diyor, Wimbledon diyor. İnsanların, bütün tribündeki insanların, bu kültürü bilenlerin hepsinin bej tonlarda giyindiği bir şeydir diyor, aktivitedir diyor. Mert Ramazan Demir'e çok ince ince Neslişah Helvacı giydirmiş tabiri caizse. Bu da enteresan bir ayrıntı. Peki. Bilal abicim, sen hani dedin ya, bir gazeteci olarak o görüntüleri inceledin, baktın, Mert'in göbeğini gördün Evet. ve bu mümkün değil dedin. Yani bir oyun, bir şey değil. Bu bir yakalama, yani gazetecilere haber verilmiş, tamam, muhabirlere çekmişler. Mert'in haberi yok. Mert'in haberi yok. Kız Ama birdenbire Türkiye'ye gelince evet. işte onu 5 yıldızlı bir otele bile götürmemiş. O gittikleri otel böyle çok düşük. Şimdi Mert öyle bir otele gitmez.
Beni çekmesinler, kimse beni fark etmesin diye o otele gitmiş. Çok doğru. Mert'in haberi yok Ama görüntü. tabii Miray Tele neler yaptıysa işte Türkiye gündemine geldi. Evet. Evet, evet. Afra çok üzgün ama. Çok. Söyleyeyim. Mert'in haberi yok o görüntülerin çekildiğinden. Yok yok, hiçbir haberi yok. Oyun falan değil. Biz oyun dedik. Ben de öyle zannettim. Aslında Onur Güven Atan'ın bile haberi yokmuş. Onlar bile yeni öğrendiler. Hatta benden öğrenmeye çalıştılar ki bana da söylenen birçok şey doğru çıkmadı. Biliyorsunuz önce bir milli tenisçiden bahsettik. Sonra Evet. bu kızdan bahsettik. Birçok konuşmalarımız oldu. Eninde sonunda o kızın ailesi, yani çok yakın, nasıl söyleyeyim, kuzeni ve aileden kişiler aradı beni. Evet. Sevgili Onur Kaya, Onur Akay, Miray Kaya, Onur Akay, Onur Kaya. Sevgili Onur Akay, şimdi Mert Ramazan Demir'in o Ege'deki tatilde kızla öpüştüğü yerde olduğunu gazetecilere Mert'in en yakınındaki 2 kişiden biri haber verdi. Mutlaka. Şimdi hepimiz biliyoruz ki Bodrum çok büyük bir yer. Yani yüzlerce tatil yeri var. Gazeteciler hepsini asla gezmezler ki hangisinde hangi ünlü kalıyor, hangi plajda kimi yakalarız diye. Böyle bir şey yok. Mümkün değil zaten o sıcakta. Birisi konum attı. Buraya gel Mert Ramazan Demir burada, sana çok önemli haber var diye tanıdığı muhabire. Bu da büyük bir ihtimalle menajeri aklına getiriyor insanın. Tabii Bilal abicim, bir de muhabirler aralarında konuşuyorlar. Zaten her zaman bilgi alıyorlar. Ona göre İstanbul'da da her yer ünlülerin gittiği mekanlara gidiyorlar. Bir tanesi de beni çok sever. Kimden geldiğini bana açıklayan da muhabirlerimizden biri. Evet. Aynı şekilde Bebek'teki MF yapımdan çıkarken imza attı içeride yeni projesiyle ilgili Mert Ramazan Demir. Çıkarken o cibin başında bekleyen muhabire de konum atan, buraya gel burada Mert Ramazan Demir olacak, çıkacak toplantıdan diye haber veren yine onun menajeri olduğunu tahmin ediyoruz. Bu arada Miray Kaya da bağlanıp kendisini ifade edebilir. Tabii ki edebilir. Evet, ve ona ne soracağını, muhabire ne soracağını da dikte etmiş büyük bir ihtimalle. Çünkü muhabir işini yapmıyor. Yeni diziniz hayırlı uğurlu olsun diyor. Bir gün evvel, 2 gün evvel, 3 gün evvel Türkiye'nin en ünlü oyuncularından bu arkadaş Mert Ramazan Demir bir kızla öpüşüyor. Onu sormuyor da o kimdi diye sormuyor, işini yapmıyor. Orada muhabir ona refakat ediyor. Hayırlı olsun, buyurun Mert Bey arabaya binin, buyurun arabanız da çok güzelmiş. Tabii bunları demiyor. Biraz ben şey yapıyorum ama yani bu gazetecilik değil ki. Bunlar organize işler kardeşim, Onurcuğum. Bunlar organize işler. Nasıl böyle Tabii Mert bile bizden öğreniyordur. Bu yayını izliyorsa ya da işte yazdıklarımızdan öğreniyor. Haberi yok yani Miray Kaya'nın haber verdiğinden. Ancak bu yayını atarlar zaten. Fanlar atıyordur, görüyordur mutlaka. Şöyle bir de Bilal abicim, etrafına ahtapot, işte demiş ya Bengü, Mert'in de etrafına ahtapot hanımlar sarmış. Bu büyük aşka yazık oldu. Artık geri dönüş yok. Afran bitti. Afra yönünden geri dönüş yok. Dün akşam ben Akçay'da dışarıdaydım. Lütfiye teyzenin çok yakın bir arkadaşıyla rastlaştık, konuştuk, sohbet ettik. Afra'yı teselli et Onurcuğum. Çok üzgünüm dedi bana. Afran bitti diyorsun. Bitti. Kızın onuruyla yani ben araya girerim. Yani Afra, bilmiyorum, çok büyük aşk. Affeder mi bilemiyorum ama Afra da çok gururlu bir kız. Yani onu tanıyanlar bilir. Kızın onuruyla gururuyla oynadılar. Mert Ramazan Demir 3 sene birlikte yaşadığın, sana kocam diyen Afra Saraçoğlu gibi dünya iyisi, dünya güzeli, yanlışları vardır aranızda. Senin de bir sürü yanlışın vardır aranızda. Onları biz bilemeyiz. Ama böyle bir kıza bunu nasıl yaparsın? Kızın gururunu kırdın Türk toplumunun önünde. Ya aslında artık orada da belki
Ne bileyim artık bir kere mi görüştüler? Tenis maçına gittikleri gün mü? Kız kendi gelince de mecbur kaldı belki. Yani bir de işte bunun o şeyini görüp de basına haber verdiler. Yani belki de Mert de isteyerek yapmadı. Birdenbire işte gelişti olaylar olabilir. Yani işte bu ahtapot adımlardan korkulur. Ahtapot hanımlardan korkulur diyorsun. Tabii ki Mert gençliğin ve birdenbire para sahibi olmanın, şöhret sahibi olmanın getirdiği İngiltere'de Tabii, böyle ekonominin Türk parasının pound'un 55 lirayı bulduğu bir dönemde İngiltere'de 2 ay kalabiliyorsun. Bundan 3 sene evvel yurt dışına gidip bir hafta kalacak paran yoktu Mert Ramazan Demir. Mümkün değil yani. Bundan 3 sene evvel böyle bir hafta tatil yapabilmek. Allah daha çok tabii. versin. Alnının akıyla. Amin. Bir de çok güzel yüreği var. Aslında Evet, Bilal abi Mert'in de yüreği güzel. onu söylüyorum. Kimseyi kötü düşünmüyor. Daha çok Alnın yeni. tamam, alın terinle kazandın. Tamam. Ama kardeşim bir yolda yürürken sana destek olanlara, seninle hayatını paylaşanlara dünyayı zindan etme. Yani kuyulara atma o insanları. Afra Saraçoğlu için söylüyorum. Ayrılmanın da bir yolu, bir şerefi, bir usulü vardır yani. Öyle değil mi abicim? Bir daha yüzüne bakamaz Afra'nın. Aslında Mert'in yüreği güzel. Etrafındakilere çok güveniyor. Afra'ya da çok aşıktı Bilal abicim. Gece geldiğini ben görüyorum. Yani biz çok yakındık İstanbul'da. Hatta ben sizin canlı yayında söyledim sanırım değil mi? Gece geliyor dedim. Gece 3'te. Sen de orada söyledin. Senin yanındaki partnerlerin hanımefendiler güldüler. Onur oraya kamera mı taktı falan dediler. Sonra da basında tabii benim açıklamalarımı duyunca muhabirler gitti. Sabahtan akşama kadar geceleri beklediler, yakaladılar. Evet. Yo yani Mert Ramazan Demir tabii ki değişebilir. Herkes değişebilir ama etrafındakileri bu kadar şeyine gelmeseydi keşke. Dolduruşuna. Bu arada gittin Onurcuğum. Nereye gittin? Sevgili Onur Akay geldi. Evet. Yani keşke Mert Ramazan Demir ayrılmak istiyorum deseydi de ondan sonra ne istiyorsa yapsaydı yani. Değil mi? Ama kendiliğinden gelişti Bilal abicim bu. Etrafımdakiler diyorum ya her şeyi tezgahlamış ama işte tabii Mert'in de büyük hatası var tabii. Yani Evet. artık nasıl söyleyeyim? Fanlar da şimdi bana kızmasınlar. Ben Mert ile Afra'yı da aynı derecede seviyorum. Öyle Afra Akçay'da işte ne bileyim küçüklüğü burada geçti falan hiç öyle bir şeyim yok yani. Mert'e niye kötü olmasını isteyelim? Mert sadece etrafındakilere çok güveniyor. Ama yani bu kadar bir aşk varken demek ki erkekler yapıyor bunu Bilal abicim yapıyor değil mi? Genelleme ya lütfen ya. Bizim programda da Pınar Eliçe genelliyordu. Erkekler yapar, erkekler yapar. Gerçekten bazıları yapar ama yani ben Afra Saraçoğlu'nun bunu hak ettiğini düşünmüyorum yani. Hiç Mert, hak etmedi hiç. evet, Mert Afra yani o hakkında çıkan hiçbiri doğru değildi. değil. Hatta hakkında çıkan haberleri yapan bile neyse biraz önce andığımız kişilerden biri. Ya Okan Buruk'la kızın adını çıkardılar. Bilerek yaptılar bunu. Bilerek yaptılar bunu. Biraz önce adını andığımız kişilerden biri yaptı bunu. Hiç ilgisi yok. Evet. Hiç alakası yok. Ayıptır, günahtır kıza ya. Yani saçma sapan şey. Hiç kesinlikle yani Afra böyle çok eğlenceli. Onu yakından tanıyanlar ancak anlayabilir. Ben buradan anlatıyorum fanlarda mesela sosyal medyada yazılanları birçok şeyden etkileniyorlar. Onu doğru zannediyorlar. Öyle her şeye güvenmemek lazım ki bizim gibi ben bir araştırmacı yazarım Bilal abicim. Sen Türkiye'nin en büyük, en özel Estağfurullah. magazin yazarlarından birisin. Yani Estağfurullah. Bilal Özcan Official Türkiye'nin takip edilen en önemli magazin sitelerinden Instagram'da. Estağfurullah. Her haber hemen hemen bir iki tane yerden birisin Bilal abicim.
Siz yazdığınız zaman Türkiye güveniyor. Biz araştırdığımız halde bizi bile kandıran bir çevre var. Para için bu işte çok büyük paralar dönüyor. Yani başka şeyler oluyor. Bizi bile kandırıyorlar yani. Kandırabiliyorlar hem de nasıl söyleyeyim, en yakın çevre bile kandırılabiliyor. Afra'nın yakını bile kandırılıyor. Onu öyle diyeyim. Sevgili Onur Akay, sana doyum olmuyor. Bıraksalar daha bir saat daha konuşuruz. Sevgili Onur Akay, çok teşekkür ediyorum canlı yayınıma katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum ama buradan bizi izleyenlere de bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ben ikisinin arasına girmeyi düşünüyorum, barıştıracağım. Yapsana bunu be. Yapacağım, vallahi yapacağım. Planlarım var. Bülent Ersoy'u da devreye sokacağım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Peki Onur Akay, seni seviyorum. Sevgilerimle herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum Bilal abicim. Bütün seni izleyen Bilal Özcan TV izleyicilerine, bize böyle yazan herkese, bazılarını okuyorum tabii, bazılarını okuyamadım. Evet. Uğur Gülsüm diyorlar. Onlar da, Uğur çok gizli bir çocuk. Nasıl söyleyeyim? Hiçbir zaman özel hayatını yansıtmıyor ama Gülsüm Hanım'la aşk yaşıyor. Onu da söyleyeyim son olarak. Sevgilerimle efendim. Sevgiler. Evet değerli takipçiler, değerli izleyenler, dostum, arkadaşım, sevgili sanatçımız ve ünlü yazarımız Onur Akay ile birlikteydik. Magazini değerlendirdik, magazin gündemini konuştuk, değerlendirdik. Herkese iyi hafta sonları. Yarın inşallah yine yeni bir canlı yayında birlikte olacağız saat 18'de. Görüşmek üzere.